Merhaba. Turizm Bakanı açıklamalarını yaptı. İşte dedi ki artık Airbnb vergilendirilecek ve Ocak ayına kadar bir mevzuat açıklayacağız dedi. Bunun üzerine ben de bir video hazırlamak istedim. Önce yorumlamadan önce bir Turizm Bakanı'nın açıklamasını yer vereyim size. Sektörde Airbnb olarak tarif ediyor. Aslında biz günübirlik kullanım diyoruz onu. Şimdi bu tarz evlere açıkçası bir mevzuat çalışması bakanlığımız başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz. Ne yapacağız? Bu tarz günübirlik kiralanan evleri, normal kiralama dışında günübirlik kiralanan evlere bir sertifika, bir belgelendirme şartı getireceğiz. Kanuni mevzuatta bir değişiklik yaparak. Onlar bir belge almak zorunda kalacaklar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan. Ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle, aynı oteller gibi bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak. O vergiyi de Maliye ve Hazine Bakanlığı'na yatırmaları gerekecek. Bu aynı zamanda rekabet eşitliğini de sağlamak açısından önemli. Yani dünyada nasıl oluyorsa Türkiye'de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bu mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi bir kayıtlı ekonomi haline gelecekler. Ama biz bakın bu günübirlik evlere karşı değiliz. Sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Yoksa bu da bir turizm şeklidir. Bunun da çok talebi var. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de bu talep var. Bu talepten yararlanmamız gerekiyor. Evet, Turizm Bakanı'nın açıklamasında beni açıkçası mutlu etti. Bu açıklamayla beraber artık Airbnb tanınmış olacak. Bir mevzuat geliştirilecek ve bu mevzuata göre de işleyişi devam etmiş olacak. O yüzden sadece beni korkutan şey bakanın Airbnb demek istemeyip de sanki günübirlik evler demesi beni birazcık ürküttü. Günübirlik evle biz yola çıkmıyoruz. Aslında Airbnb çıkış noktasında ne var? Airbnb'nin çıkış noktasında insanlar kullanmadıkları odaları bir başkasıyla paylaşıp bundan küçük gelirler sağlamaktı. Sonra bu gelişti. İşte çok güzel evler müstakil olarak paylaşılmaya başlandı vesaire vesaire. Yani bu hassasiyetle bakılırsa, mevzuat da bu hassasiyetle yazılırsa önümüze zorluklar çıkarmamış olurlar diye düşünüyorum. Çünkü eğer öbür denli böyle işte Taksim'de tek gecelik, saatlik kiralamalar gibi bakılırsa Airbnb'ye, tabii mevzuat da ona göre biraz daha katı olabilir. Bunun süreci nasıl ilerleyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ocak ayına kadar yetiştirilmesi planlanan bir mevzuat bu. Bununla ilgili Airbnb'ye de ben bir mail attım ama henüz hala bir dönüş olmadı. O yüzden de bu videoyu birazcık geciktirdim. Airbnb'den gelecek olan açıklamayı zaten bu videonun açıklama sayfasında paylaşmış olurum. Buna binaen artık bu beni mutlu eden bir sürece geçiyor. Çünkü vergilendirmeye değer mi diyeceksiniz. Bence değer. Çünkü bu gidişat gittikçe zorlu bir hal almaya başladı. Yine açıklamalardan da gördüğünüz gibi bunu daha yasal hale getirmek istiyor ki illegal konaklama, illegal kişilerin konaklamalarını da artık devlet bilmek istiyor. İşte bunu aynı şekilde biz bir portal olacak. Konaklayan kişinin TC kimlik numarasını veya pasaport numarasını biz Airbnb'de konakladığına dair bildirmiş olacağız İçişleri Bakanlığı'na. Bu da resmi bir hal almış olacak. Bizim için de güvenli bir şey bu. Gelecek olan abuk subuk insanlar aslında Airbnb'de tercih etmemeye başlayacak ve ne kadar sorunsuz o kadar iyi bir hal almış olacak. Şimdi bununla ilgili kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında yine yardımcı olmaya çalışacağım. Airbnb ile ilgili problemler yaşayanlar var. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram'dan dahi yazanlar var ki severek yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu aslında zor zamanlarda hakikaten zor bir süreçte yaşıyoruz. Diğer bizim dengimiz olan ülkelerden daha sıkıntılı bir dönem
geçiriyoruz ve belki de dönemin başındayız yani o zorlu sürecin. O yüzden insanlar kendilerine ek gelir sağlama isteğinde ve gereğinde bulunuyor. Şayet Airbnb de bunlardan biri ise neden insanlar faydalanamasın ve neden insanlara bu zorluk çıkarılsın? Geç kalınmış belki de bir durum bu. Mevzuat da umarım hakikaten bakanın dediği gibi dünya standartlarında olur. Ve inşallah da ev sahipleriyle olan kısmında aman aman bir yükümlülük istemezler. Yani büyük bir sorumluluk istemezler diye düşünüyorum. Çünkü kimse kimsenin evine zarar vermek istemiyor. Kiralamış olsa da evinin bir odasını paylaşma isteği ve kendi yaşadığı yerde bunu yapıyorsa problem olmamalı. Ha, kiralayıp tamamını da bir başkasına kiralıyorsa bu bir ticarete adım gibi oluyor. Tam olarak ticaret de demek istemiyorum ama ticarete de bir adım atmış oluyor ki bunu da ben normal görmüyorum. O yüzden bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.